Herkese merhaba. Üroloji uzmanı Ömer Erdem Akkaya. Bugün sık gelen sorulardan birisini daha cevaplayacağız. Nedir bu? Acaba Cialis kullanırsam, Viagra kullanırsam, işte içerisinde tadalafil, sildenafil gibi maddeler olan ilaçları kullanırsam bunlara bağımlılık olur mu diye. Arkadaşlar bunu doktor veriyorsa muhtemelen sizin bir şikayetiniz vardır. Yani biz bu ilaçları neden veriyoruz? İşte sertleşememe ya da ilişki esnasında sertliği koruyamama. Ki bu durumda sertleşme bozukluğu diyoruz. Biz bu durumda zaten tedavi amaçlı veriyoruz biz bunu. Zaten kişi bu tür ilaçlara ihtiyacı olduğu için kullanıyor. Keyfe keder kullanmıyor. Hani keyfe keder kullanma konusunda daha önce bir video yapmıştık. Bu videoda eğer mesela keyfe keder kullanında hakikaten psikolojik olarak bir bağımlılık yaratabileceğinden bahsetmiştik bu ilaçlarda. Ama eğer hasta bunu tedavi için kullanıyorsa bu bağımlılıktan farklı bir olay. Tabii ki kişi mesela hem bu ilaçları kullanıp da hem de yaşam tarzı işte kendi sertleşim bozukluğuna sebep olan nedene yönelik herhangi bir girişimde bulunmuyorsa bu ilaçlar zaman içerisinde tedaviyi gölgeliyor yani sıkıntıyı gölgeliyor ve altta bulunan sebep büyüyerek artıyor ve mesela hasta diyelim şeker hastası kontrolsüz şekeri var. Bu ilaçları kullanırken fayda görüyor ama kontrolsüz şeker devam ediyor. Sıkıntı büyüyor. En sonunda bu ilaçlar da belli bir süre sonra işe yaramayabiliyor. Ya da ne bileyim işte testosteronu düşük hastanın. Gene buna tedavi olmuyor işte. Belli bir süre sonra sıkıntı büyüdükçe içine düşüyor tabii. Bu ilaçları kullansa da içine düşüyor. Ama hasta mesela diyelim ki kilolu bu ilaçları kullanıyor. Kilosundan dolayı bir sertleşme bozukluğu var. İşte hormonal bozukluk. Adam bu esnada kilo veriyor. Yaşam tarzını değiştiriyor. Ne oluyor sonuçta? Bu ilaçları bıraktığı zaman yaşam tarzını değiştirmiş, kilo vermiş, hormona dengesini toparlamış. Kişi bu ilaçları kullanmadan bu ilaçlara bağımlılığını ortadan kaldırarak sertleşmesini sağlayabiliyor. Ki bu ilaçlarda şöyle bir şey de var arkadaşlar. Zaman zaman bu ilaçlar psikolojik olarak da kişiye iyi geldiği için hastanın psikolojik olarak sertleşim bozukluğu varsa hasta bu ilaçları kullandığı zaman düzelebiliyor. Böyle de bir durum var. Ama bundan belli bir süre önce bazı yayınlar vardı işte. Biz Cialis yani Tadalafil'i tedavi içinde veriyorduk. 3 ay boyunca işte günde bir sefer kullanın diye. Bu oranın endotelyal yapısını düzeltiyor, damar yapısını düzeltiyor diye. Ama son çıkan yayınlarda böyle bir durumun olmadığı ortaya çıktı. Sürekli kullanmanın Cialis'i ya da Viagra'yı sürekli kullanmanın endotelyal yapıda tedavi edici bir etkisi yok. Sertleşme bozukluğunu tedavi edici bir etkisi yok. Sadece kullandığımız dönem içerisinde ya kişiye iyilik hali sağlıyor. Bunların da tabii dozajları var. Mesela 25 miligram tadalafil var. İşte Cialis 5 miligram ya da Lifte 5 miligram ya da 20 miligram var. Aynı zamanda Viagra'yı da mesela bölerek kullanan hastalar var. 100 miligramlık Viagra yani Degra ya da işte içinde sildenafil var. Bunu işte 25 miligram, 50 miligram ya da 100 miligram şeklinde insanlar kullanabiliyor. Tabii doktor kontrolü altında olması gerekiyor bütün bunların. Dediğim gibi kişi cevap aldığı en düşük dozu kullanarak burada tedavisini doktoruyla beraber kontrol altında yapıyor. Sonuçta dediğim gibi bu ilaçlar böyle bağımlılık yapan, bıraktığınız zaman ilk halinizden daha kötü olacak bir tedavi sağlamıyor. Bunlar öyle bir şey aklınıza gelmemesi gerekiyor. Dediğim gibi sonuçta zaten biz bunları hastaya zaten ihtiyacı olduğu için, hala hazırda ihtiyacı olduğu için veriyoruz biz bunları hastalara. Dinlediğiniz için teşekkürler. Saygılarımla.